Abim Tekne kanalına hoş geldiniz. Ben Alican. Evet, bugün videomuzun konusu sıfır tekne mi, ikinci el mi? Şimdi bunu inceleyeceğiz. Tabii ki bu tamamen sizlerin de bildiği gibi bütçeyle alakalı bir durum. Bütçemiz yetiyorsa her zaman sıfır tekne almak tercih edilecektir. Bunda anlaşılmayacak bir taraf yok. Fakat benim konumu anlatmam gerekirse size nasıl sıfır tekne bakarken bir anda ikinci el bir tekne aldım. Size bunu anlatacağım ve ayrıca Sancak 920 teknemi sizlere anlatıyor olacağım. Teknemiz 2020 model 250 beygir Yanmar dizel motoru olan şaftlı bir tekne. 2 tane kameraya sahip. Benim gibi 2 çocuklu bir aile için çok makul, güzel bir tekne olduğunu söyleyebilirim. Peki sıfır tekne bakarken nasıl ben geldim bu 2020 model Sancak 920 tekneyi aldım? Fuarları gezerken sıfır tekneleri inceledim. Çok ciddi olarak almayı düşündüğüm tekneler vardı. Fakat bir anda ilanlara bakarken bu 2020 model Sancak 920'yi gördüm. Benim evime yakın bir marinadaydı. Yeriyle birlikte veriliyordu. Açıkçası bu beni cezbetmişti ve yeri daha sonra sizlere gösteriyor olacağım. Tam pontonun sonunda T denilen bölümde, yani yanımda başka bir tekne bulunmadığı için benim için çok konforlu olacağını düşündüğüm bir bölümdeydi. Bunlar beni cezbeden durumlardı. Ayrıca videonun başında dediğim gibi bütçeyle alakalı. Ben sıfır tekne için ayırmış olduğum bütçenin %60 civarına bu tekneye sahip oldum ve sıfır tekneyi almış olsam dahi bu marinaya gelsem hemen bana vermeyecekleri pontonun güzel bir bölümünden bu tekneyi almış oldum. Açıkçası benim için bu geriye kalan bütçemin %40'lık bölümü ise farklı bir yatırımda değerlendirmiş oldum. Sıfır tekne bakarken bu teknenin fiyatı, marinada bulunduğu ponton itibariyle yeri benim çok hoşuma gitmişti. Ve dedim ki hadi bütçemizin %60'lık bölümüyle bu keyfi yaşayabileceğiz. Belki ileride çok hoşumuza giderse tabii neden sıfır bir tekne olmasın dedim ve bu tekneyi aldım arkadaşlar. 2020 model Sancak 920 bize neler vaat ediyor, neler veriyor, nasıl bir yaşam alanına sahip. Hatta ben bu tekneyi aldığımda birçok şey yoktu. Ben kendim yaptım ama bunların videosunu çekmemiştim. Hepsini sizlere anlatacağım. Hadi hep beraber teknemizi gezmeye başlayalım. Öncelikle şunu yaptım. Bir tane olta tutucu buraya yerleştirdim. Şöyle ikili. Güzel oldu. Ardından tekneyi alınca buradaki branda değişti. Gördüğünüz gibi normalde sancakta tam şuradaki gördüğünüz kanaldan gelir. Sancak 920'de brandalar. Ve buraya kafanız değer oturduğunuzda rahat edemezsiniz. Kullanım olarak hoş olmuyordu. O yüzden brandayı hem yazlık hem de kışlık olarak ikisini de buradan gelecek şekilde brandacıya yaptırttım. Kendi halihazırdaki kromların üzerine yaptı. Herhangi ekstra bir şey yapmadı. Buraya da fermuar ile yukarıdaki brandadan aşağı indirdi ve gördüğünüz gibi şu an otururken kafaya değmiyor. Çok rahat bir havuzluğumuz oldu. Kullanım olarak çok iyi oldu. Ardından şöyle girişe bir tane Ikea'dan ayakkabılık koydum. Çok kullanışlı oldu. Buradaki ayakkabıları toparlıyor. Yeni yönetmeliğe göre almamız gereken 6 litrelik yangın söndürücümüz var. Ön tarafta görmüştünüz bir tane John Smith'in nal şeklinde, bir tane de normal yuvarlak şeklinde var. Eskiden sadece nal şeklinde olan vardı. Fakat yeni yönetmelikle yuvarlak John Smith'i gerektiğinden onu da almış oldum. Burada giriş kapımız var. 920'de. Çok güzel kapatıyor. Kışın özellikle içeride
Şurada gördüğünüz gibi Webasto çıkışımız var. Bir tane burada, bir tane de aşağıda içeride var. Burayı hamam gibi yapıyor diyebiliriz. Ayrıca bu yeni brandayı yaptırdıktan sonra kışın buradaki Webasto çıkışı burayı da ısıtmaya yetiyor. Yine burası da güzel bir kullanım alanı oldu. Ayrıca burada bir tane sinekliğimiz var. Bunu eski sahibi yaptırmıştı. O da çok güzel. Kullanım açısından faydalı bir icat diyelim. Bu taraftan başlayacak olursak neler var? Burada bir tane tekli ocağım var. Gördüğünüz gibi tüpü makine dairesinde. Burada bir tane lavabomuz var. Gördüğünüz gibi buzdolabımız burada. Şu anda kapalı çünkü kış sezonunda kullanmadım. Burada çekmecelerimiz var. Yangın tüpümüz burada. Etiketiyle gösterdiğimiz gibi. Şurada da bir etiket ve yangın söndürücü. Bir tane Victron'un MPPT aldım ben buna. Bu yoktu. Onun eklemesini yaptım diyebilirim. Başka ne yaptık? Burada Ahoy otopilot var. Sancak 920 içten takmada. Benim işimi görüyor. Gayet kullanışlı oldu seyirde. Onu da bir sonraki videolarda sizlerle paylaşıyor olurum. Burada Webasto'muzun çalıştırma paneli mevcut. Yanmar motorumuzun paneli. Simrad balık bulucu navigasyon. Baş pervanemiz. Irgat. Ve burada da yine eski sahibinin yapmış olduğu bir kamera var. Dostlar. Bu kamerada gördüğünüz gibi ön tarafta çapa denizden çıkarken buradan çektiğimde ne durumda olduğunu, üstünde herhangi bir şey sarılı mı yok mu, temiz mi onu takip edebiliyorum. Çok kullanışlı bir şey, onu söyleyebilirim. Evet, böyle geri gelecek olursak eski bir iPad'im vardı. Onu yine Navionic programı için veya radyo olarak kullanıyorum. Neden radyo olarak? Şu radyo çünkü sadece Bluetooth cihazı olarak kullanılıyor. Radyosu da var fakat anten olmadığından çalışmıyor. Zaten anten da çok çektiğini söyleyemem. Bu yoktu. Bunu ben taktım kendim. Bir arkadaşımızla yaptık montajını. Şurada 2 tane önde, 2 tane de arkada olmak üzere 4 tane hoparlörünün montajını biz kendimiz yaptık. Ondan sonra buradan gelecek olsak şuradaki pusulayı koydum. O da yönetmelikte gerektiği için biliyorsunuz. Burada barometrelerimiz var. Şurada eski tip benimkisi bu tarz bir şey. Burada dereceyi gösteriyor, hava sıcaklığını. Televizyonumuz var, 12 volt. Burada bir tane Superbox'ımız var. Teknede Wi-Fi'm var devamlı ve gördüğünüz gibi teknede olmadığımda da tekneyi takip edebildiğim bir Wi-Fi kameram var. Evet, yemek masamız burada. Yemek masamızı kapattım. Onun altına şişelikler yerleştirdim. Dostlar, burada bir güzel bir şaraplık oldu. Yani içeceklerimizi, sularımızı burada şu şişeliklerle internette kolaylıkla bulabilirsiniz. Onlarla sağladım. Güzel bir depolama alanı oldu. Ayrıca bu halıları da kendim yine internetten sadece ölçüsünü alarak sipariş ettim. Ve gördüğünüz gibi şuradan keserek buraya yerleştirdim. Evet, yeni yönetmelik için yine böyle bir baltamız mevcut. Şuraya bir yere koymuştum onu ama durmadı. Şimdi böyle yerde duruyor. Daha sonra onu güzel bir yere koyacağım. Evet, buradan aşağı iniyoruz teknemizde. Karşıda bizi baş kamera karşılıyor. Burada böyle güzel dolaplarımız var. Yatağımız, 2 kişilik rahat bir yatak. Burada havalandırma bir lumboz. Burada bir hatch. Burada güzel bir makyaj bölümü var. Ardından buradan çocukların, gerçi ben en çok burayı seviyorum yazın serin olduğu için daha rahat oluyor. Yine 2 kişilik bir yatak mevcut. Gördüğünüz gibi. Burada bir dolabımız var. Yine yangın tüpümüz var. Burada gördüğünüz gibi ve ilk yardım çantamız. Bunlar hep yönetmelikte gereken şeyler. Evet, buradan yatağımızı da gösterecek olursam gayet geniş 2 kişilik bir yatak mevcut. Evet, buradan tuvaletimizi gösterelim. Tuvaletimiz böyle. Burada klozet var. Burada
lavabomuz. Şurada duş başlığımız var. Gördüğünüz gibi. Ayrıca ben buraya şu taharet musluğunu yaptım. Çok faydalı bir alet. Onu da tavsiye ederim. Burası da makine dairemiz. Oldukça büyük. Evet. Yanmar motorumuz burada. Şurada bir tane termosifonum var. 220 volt. Henüz kullanmadım. Eski sahibinin yapmış olduğu bir şey. Sıcak su için. Marinadayken bağlıyken 220 volt olduğu için kullanabiliriz. Fakat marina dışında nasıl yapacağımızı sorduğumda 5-10 dakika motor çalıştırırken bu termosifonu çalıştırırsan 5-10 dakika suyun ısınması için yeterli geliyor demişti eski sahibi, fakat deneme imkanım olmadı. Bir tane 100 metre halat aldım. Koylarda kıştan kara yapmak için onu 50-52 halat yapacağım. Tüpüm burada. 3 tane aküm burada. Başka neler var? Şurada pis su tankımız, temiz su tankı ve yakıt tankı. Bu da yine ekstradan eski sahibinin koymuş olduğu 125 litrelik ekstra bir yakıt tankı var. Toplamda 250-125 daha 375 litre bir yakıt tankımız mevcut. Evet dostlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sıfır teknemi, ikinci el teknemi, benim neden böyle bir karar verdiğimi sizlere anlattım. Siz ne tercih ederdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.